Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Kadınlarda kaç çeşit boşalma var? Bunu konuşacağız. Biraz bilimsel kaynaklar, biraz yapılan çalışmalar. Bunlarda iki başlıkta ele alınması gerektiği görülüyor. Bunlardan birincisi klitoral boşalma, diğeri vajinal boşalma. Aslında vajinal boşalmada dolaylı olarak klitoral uyarı karşısında uyarılmayla ortaya çıkıyor. Klitorisin orgazmı, klitorise yapılan direkt baskı ile gerçekleşen bir orgazm ve daha kısa süreli. Vajinal boşalma ise penisin vajinaya girmesiyle, ileri geri hareketiyle ve beraberinde klitorisi sıkıştırması, klitorisin asıcı bağlarını hareket ettirmesi, vajina içerisindeki arka kollarını hareket ettirmesi gibi uyarılarla meydana geliyor. Yani aslında dolaylı olarak yine klitoral bir boşalma elde ediliyor. Ama farkı ne? Vajina içinde penisin hareketleriyle ortaya çıkıyor. Her ikisi de fizyolojik yanıt olarak kadına aynı hisleri oluşturuyor. Fakat duygusal anlamda hissedilen ve yaşanan zevkler farklı. Fizyolojik olarak tepki, zevk aynı ama duygusal anlamda, zevk anlamında farklılıklara yatıyor. Çünkü kadın vajinal orgazm olduğunda bir ötekiyle yani partneriyle birlikte olmak, onunla tamamlanarak bütünleşmek gibi duygular yaşattırıyor ve kadını daha yoğun duygular hissetmesine neden oluyor. Ama klitoral boşalma aynı mastürbasyon sırasında kendi kendine yaptığı bir eylemmiş gibi hissettirebiliyor. Kadın eliyle, oral seksle, vibratörlerle, eşinin yardımıyla, eşine sürtünerek bir şekilde klitoral orgazmı elde edebiliyor. Peki ne yapmak lazım? O zaman cinsel ilişki sırasında siz karı koca klitorisin uyarısına devam ederek vajinal ilişki sırasında klitoral orgazmla beraber vajinal orgazmı yaşayabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Biz buna köprü manevrası diyoruz. Kadının üstte olduğu pozisyonlarda erkeğin klitorisi ya eliyle ya da bir vibratörle uyarmasıyla elde edilebilir. Ya da bir başka pozisyonda kadının kendini uyarması partnerinin penisinin vajina içerisinde hareketiyle yine bu şekilde vajinal orgazmı klitoris uyarısı yaparak elde edebiliyorsunuz. Ve sevgili kadınlar illaki vajinal orgazm olacağım diyorsanız bu tekniği uygulayabilirsiniz. Fakat unutmayın vajinal orgazm olmamanız sizin eksik kadın olduğunuzu, cinselliği eksik yaşadığınızı ya da hazzı daha az aldığınız anlamına gelmiyor. Fizyolojik olarak aynı duyguları yaşıyorsunuz. Orgazm olmak kişiye neler yaşatıyor? Hani mutluluk faktörleri yaşatmayla beraber neden bu kadar çok orgazm diyorum size neler sağlıyor? Çiftin cinsel yaşamında sağlıklı bir yol alabilmesi için düzenli ve doyumlu bir seks hayatı yaşamalarını biz istiyoruz. Çünkü cinsel uyarılma ve zevkin devamlı sürdürülebilmesi ve doruğa ulaşılabilmesi için orgazmın birçok kişiye rahatlaması, faydası, yani orgazmın kişiye birçok faydası var. Orgazm bedensel, ruhsal bir rahatlama sağlıyor her iki çifte. Aynı zamanda kadının hamile kalmasına yardımcı oluyor. Kan akışını düzenliyor, beyni sağlıklı tutuyor, duygusal zekayı yükseltiyor, kişiyi zinde tutuyor. Değerli, sevilmeye layık ve kendini özel hissetmesine yardımcı oluyor. Cildini güzelleştiriyor, saçlarını kuvvetlendiriyor, bağışıklığını güçlendiriyor. İşte bazı ağrılar varsa onları hafifletiyor. Ağrı eşiğini düşürüyor, adet ağrılarına iyi geliyor, baş ağrılarını düşürüyor, stresi daha iyi yönetmesine sağlıyor. Kaliteli uyumasına yardımcı oluyor, kalp krizinden koruyor ve prostat meme kanserinin oluşumunu geciktiriyor. Gördünüz mü ne kadar çok şey saydım size cinsel hayatın size sağladığı faydalar anlamında. Onun için de çift hayatından doktoru ve cinsel terapistleri bizi uzak tutmak istiyorsanız sağlıklı ve keyifli bir cinsel yaşama önem verin. Çünkü bu sizin hem özgüveninizi arttıracak, hem vücut imajınızı iyileştirecek, hem stres yönetiminize faydası olacak. Vücudunuzdaki bu iyi gelen değişimler, salgılanan hormonlar hem sizi psikolojik hem de duygusal anlamda iyi hissettirecek. Hem birbirinize, hem cinselliğinize, hem ilişkilerinize, hem duygu ve düşüncelerinize ve dolayısıyla davranışlarınızı olumlu etkileyecek. Maalesef kadınlar sürekli olarak şikayet ediyorlar. Doyumsuz bir cinsellikten şikayet ediyorlar ve doyumsuz cinsellik yaşadıkları için yani orgazm olmadıkları, tatmin olmadıkları bir cinsellik yaşadıkları için de cinsel yaşamdan kaçınmak için baş ağrısı sendromunun arkasına sığınıyorlar. Bir şekilde uzaklaşıyorlar. Faydaları birazcık daha böyle şu prostat ve meme kanserinden koruyor dedim ya. Prostat kanseri riskini erkeklerde %70 önlüyor.
hem kadında hem de erkekte ortaya çıkabilecek meme kanserini %40 azaltıyor. Özellikle kadında o romatizma kaynaklı ağrılar var ya, işte o pek çok miyofasiyel ağrının azaltılmasına yardımcı oluyor. Doğal bir spor, metabolizmayı hızlandırıyor vesaire vesaire. Bunları daha önce konuştuk, faydalarını konuştuk. Bunu arkadaşlarım link olarak koyacaktır. Burada faydalarında söylediğim bir şey vardı ya, kadının düzenli ve duyumlu bir cinsel yaşamının olması hamile kalmayı da kolaylaştırıyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Bunu birazcık konuşalım mı? Bence konuşalım. Nasıl hamile kalmayı kolaylaştırıyor? Diyelim ki uzun süreli bir cinsel uyarıyı aldık, kadın olarak aldın. Zevk veren fizyolojik bir psikolojik yanıtın içerisindesin ve kadın olarak erkekten farklı olarak fizyolojin farklı. Ondan dolayı da hem kadın hem erkek aslında cinsellikte boşalma anını aynı anda yakalayamayabiliyorlar. Aynı anda yakalamaya da çok çalışmayın. Çünkü hedefe odaklandığınız zaman süreçten kopabiliyorsunuz. Fakat kadının boşaldığı, orgazm olduğu ilişkilerde hamile kalması biraz daha kolaylaşıyor. Servikal kanalın açıldığı, spermin daha kolay olarak yukarıya, o ritmik kasılmalarla yukarıya itildiği gözlenmiş. Siz ondan dolayı da hani hedefinizi cinselliğe, çocuk sahibi olmayı koymadan zevke odaklandığınız zaman ardından zaten o orgazm ve fizyolojik yanıtların cevabında hamile kalma sürecinizde aslında hızlı olabiliyor. Bundan dolayı da çift olarak siz boşalma hedefinden, orgazm hedefinden, aynı anda orgazm hedefinden, özellikle bu bir cinsel mittir, çok da tavsiye etmiyoruz. Sevişmenin, dokunmanın verdiği hazza odaklanın. Kadınların cinsel yaşamı oldukça karmaşık. Biliyorum, bu bir gerçek, ama bu karmaşıklığın içinde bir de hedefe bebek özlemi eklenince durum çıkılmaz bir hal alıyor. Yumurtanın döllenebilmesi için, spermin kalitesinin artması için, hormonların düzenli çalışması için siz ayrıca sağlıklı beslenmeye çalışın, spor yapın, yumurtlama dönemine dikkat edin, kötü alışkanlıklardan uzak durun, stres yönetimine dikkat edin ve sevişmenin verdiği hazza, keyfe odaklanın. Doğru cinsel pozisyonlar bulmaya çalışın. Ki bununla ilgili de hamile kalmayı kolaylaştırıcı bir videomuz vardı. Onu izleyebilirsiniz. Ama orgazm olmak, hamile kalmakta önemli bir yer tuttuğu ile ilgili çalışmalar var. Bu çalışmalardan biri de kadının cinsel haz alması, keyif duyması, uyarılması vajinanın pH derecesini değiştiriyor. Yani asiditesini değiştiriyor. Spermlerin rahim ağzından yukarıya daha kolay geçmesini sağlıyor. Ayrıca tüpün içindeki o hareket, rahim içindeki o ritmik kasılmalarda yine aynı şekilde spermlerin yumurtaya daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca spermlerin vücut dışında yaşamaları zor, biliyorsunuz. Vajina içinde ve rahim içinde yaşayabilmesi için de spermlerin vajina içine doğru hareketinde bu asidite gerçekten önemli bir yer tutuyor. Kısacası kadının cinsel haz aldığı, orgazm olduğu cinselliklerde hamile kalma ihtimali artıyor efendim. Videonun başında başladık. Dedik ki kaç çeşit boşalma var. İster vajinal orgazm olun, ister klitoral orgazm olun. Siz orgazmı hedefe koymadan, aynı anda orgazm olmayı hedefe koymadan cinselliğin keyfini ve hazzını, sevişmenin, dokunmanın, birbirinizin bedeninden aldığınız hazzın keyfini hedefe koyun, sürece önem verin. O zaman hem cinsellikteki o orgazm beklentisi gerçekleşecektir, hem de daha keyifli, uzun soluklu bir cinsel yaşamınız olacaktır. Bu arada hamile kalmayı düşünüyorsanız da hamilelik sürecinizde bundan olumlu etkilenecek, daha kolay hamile kalacaksınız. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine tıklamayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.